şu anki telefon piyasasını düşündüğümde Galaxy A52s yükselen fiyatıyla halen alınabilir bir seviyede mi? Bunun dışında artı ve eksileri neler? Galaxy A52s'in uzun kullanım değerlendirmesini yapacağız ve kimler Galaxy A52s'i tercih etmeli, kimler A52s'ten uzak durmalı? Bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışacağız. İncelemeye geçmeden ilk olarak bir fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Galaxy A52s'in ülkemizde yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanıyla satıldığını belirteyim. Şu anda baktığım zaman da bu cihaz ilk çıktığında 5000 TL civarındayken şu an için fiyatının bayağı arttığını söyleyebiliriz. 8000 TL bantlarında geziyor. Avrupa'daki fiyatı da 350 Euro bandında. Açıkçası bu fiyatıyla düşündüğümde orta segmentin biraz daha üstüne çıkan bir telefon diyebiliriz. Yani burada orta üst segmenti olarak A52'si rahatlıkla konumlandırabiliriz. Bu videonun son değerlendirme kısmında da A52'si kendi fiyat bandındaki rakipleriyle de kısa kısa karşılaştıracağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi hemen incelemeye başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda A52'den aşina olduğumuz kasa yapısı bizleri karşılıyor. Malzeme yapısı olarak da maalesef hem çerçevelerimizde hem de arka kapağımızda plastik bir yapı kullanılmış. Elde tutuş hissiyatı olarak da A52 ile benzer bir kalite sunduğunu söyleyebilirim. Telefonu elinize aldığınızda mat bir yapının kullanıldığını hissediyorsunuz. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise Galaxy A52s 8.4 mm'lik kalınlığa ve 189 gramlık ağırlığa sahip. Uzun süreli kullanımlarda da Galaxy A52s'in elimizi pek fazla yormadığını belirteyim. Ancak malzeme kalitesi olarak Galaxy A52s A52'ye göre herhangi bir farklılık sunmuyor. Yani maalesef halen esneme problemi devam ediyor diyebilirim. Fakat telefonu çoğumuzun kılıfla kullandığını düşünürsek çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi tasarımdan ekran tarafına geçersek burada A52'ye göre ciddi geliştirmelerle karşılaşıyoruz. 6.5 inç boyutunda 1080'e 2400 Full HD Plus çözünürlüğünde 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip 120 Hz tazeleme, bunun yanında 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan Samsung'un kendi üretimi olan Super AMOLED panelle geliyor. Cihazdan video, dizi, film izlerken de çok güzel bir görsel deneyimi yaşattığını belirteyim. Bunun haricinde ekran bize 120 Hz deneyimini tam olarak verebiliyor. A52'nin ekranı kullanmak gerçekten çok keyifli. Oyun oynarken de her ne kadar bu cihazda 90 FPS alamasak da ekranımızın panelinin kalitesi üst seviye olduğu için yine de güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Bunlara ek olarak ekranımız parlaklık konusunda da bizi üzmüyor. 800 nit değerinde bir parlaklığı bize rahatlıkla sunabiliyor. Parlaklık oranını %70-75 arasına getirdiğimizde de güneş ışığı altında ekranı görmekte kesinlikle zorlanmıyoruz. Bu da ekranımızın en önemli artılarından diyebilirim. Burada artık orta segmente yaraşır bir işlemciyi görüyoruz. Galaxy A52s'te Snapdragon 778 Yonga seti bulunuyor. Galaxy A52s gerek menüde gezinirken gerekse arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda da en ufak bir yavaşlama, performans kaybı yaşatmıyor. Uygulama açılışları da oldukça hızlı. Yarım saat boyunca akıcı grafiklerde PUBG oynadığımızda da telefonumuz çok fazla ısınmadı ve FPS düşüşlerinin de oldukça nadir olduğunu söyleyebilirim. Ve diğer yüksek grafikli oyunlarda da 60 FPS'te oldukça akıcı ve tepkisel bir şekilde oynayabiliyoruz. Özellikle ekranımızın 240 Hz olması da oyunlarda rakiplerimize karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde, f1.8 diyafram açıklığında, optik görüntü sabitleyicisini bünyesinde barındıran ve buna ek olarak HDR portre modu ve yapay zeka destekli, fiyatını gerçekten tam anlamıyla hak eden bir ana kamerayla karşılaşıyoruz. İkinci kameramızda ise 12 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı lensine yer verilmiş. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda ise 5 megapiksel f2.4 diyaframa sahip olan makro ve derinlik algılama kameraları kullanılmış. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi olarak Galaxy A52s özellikle yeterli derecede ışığın bulunduğu ortamlarda amiral gemisi cihazları dahi aratmayacak seviyede gayet kaliteli kareler ortaya koyuyor. Bunun yanında düşük ışık performansı olarak da orta segmentin diğer rakiplerinden rahatlıkla daha önünde olduğunu söyleyebilirim. Cihazımızın video çekim performansına baktığımız zaman yalnızca 1080p 30 kare videolarda OIS desteğimiz çalışıyor. Samsung bize orta segmentte olmayan bir OIS desteğini sunmasına rağmen 4K ve 60 kare videolarda böyle bir kısıtlamaya gitmesi gerçekten üzücü. Açıkçası Full HD 30 FPS'te oldukça kaliteli videolar çekebiliyoruz fakat 4K ve 60 FPS'te çektiğimiz videolarda tripoda veya gimbal'a bağlı olmadan
çekersek elimizdeki titremeleri pek fazla engelleyemiyor. A52s'te 32 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip olan HDR ve portre modunu destekleyen bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera video konusunda 4K 30 FPS'te video çekim imkanını bizlere sağlıyor ve bu videolarda AIS desteğini kullanarak güzel çekimler yapabiliyoruz. Şimdi A52s'in bataryasına değinirsek A52s'te 4500 mAh'lik bir batarya bulunurken 25 Watt desteğini görüyoruz ama maalesef kutu içeriğimizden yine 15 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle birlikte de yaklaşık 47 dakikada telefonumuzu %50 oranında, ortalama 1,5 saatte de %100 oranında şarj edebiliyoruz. Galaxy A52s batarya performansı olarak da çoğu kullanıcıya yetecek bir performans sunuyor. Özellikle de telefonu karanlık modda kullandığımızda daha da iyi bir batarya performansı elde ediyoruz. Burada stereo hoparlörler mevcut. Sadece çift hoparlörün olması bize pek bir artı sağlamaz. Burada Dolby Atmos teknolojisiyle birlikte seslerin doygunluğu, yüksek ses seviyelerinde, özellikle de tizlerde patlama gibi sorunlarla karşılaşmamamız A52s'in ses performansını öne çıkaran en önemli detaylardan. Arayüz deneyimi açısından özellikle Xiaomi'nin MIUI arayüzüne kıyasla çok daha oturmuş ve stabil çalışan bir arayüzünün olduğunu söyleyebilirim. Galaxy A52s IP67 sertifikasına sahip. Bu sayede rakiplerinden bayağı öne çıktığını söyleyebilirim. Çünkü orta segmentte hiçbir model IP60 serisi bir sertifika ile korunmuyor. IP67 korumasıyla birlikte Galaxy A52s 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor ama ben yine de kesinlikle cihazla havuza girme veya telefonu yıkama gibi riskli işler yapmamanızı öneriyorum. Şimdi toparlayacak olursak Galaxy A52s uzun kullanım deneyiminde kamera olarak, batarya performansı olarak, özellikle de ekran kalitesiyle beni gayet memnun etti. Ancak burada kameraya bir parantez açmak istiyorum. Fotoğraf kalitesi olarak kesinlikle yeterli. Video tarafında da Full HD 30 FPS videolar çekiyorsanız çok bir problem olmayacaktır. Ancak Full HD 60 FPS veya 4K 30 FPS'e geldiğimizde AIS desteğimiz tamamıyla kesiliyor. Burada yalnızca AIS ile baş başa kalıyoruz. Bu noktada video performansının ciddi oranda düştüğünü de belirtmem gerekiyor. Eğer telefonda yüksek çözünürlüklü veya yüksek kare hızında videolar çekmeniz gerekiyorsa bu noktada Galaxy A52s'in hiçbir şekilde yeterli gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Titreşimleri engelleme konusunda 4K'da veya Full HD 60 FPS'te bizi ciddi manada üzebiliyor. Video performansı Full HD 30 FPS'de gayet başarılı diyebilirim. Açıkçası ben genel olarak tüm videoları Full HD 30 FPS'te çektiğimden dolayı bu konuda herhangi bir problem yaşamadım. Eğer sizin yüksek çözünürlükte ve yüksek kare hızında video çekme gibi bir beklentiniz varsa bu noktada Galaxy A52s'in hiçbir şekilde memnun etmeyeceğini düşünüyorum. Onun haricinde Full HD 30 FPS benim için yeterli diyorsanız veya kamerayı fotoğraf odaklı kullanıyorsanız Galaxy A52s sizi memnun edecektir. Zaten fiyatını oranla düşündüğüm zaman da genel vermiş olduğu kamera performansı fiyatının kesinlikle en iyilerinden. Ekran kalitesini değerlendirirsek hem M52'den hem de A33 veya A53 gibi modellerden net bir şekilde başarılı olduğunu da söylemem gerekiyor. Burada renklerin doygunluğu, kontrast oranı olarak gerçekten başarılı, amiral gemisi seviyesine yakın bir ekranla karşı karşıyayız. Bazı kullanıcılar Galaxy A52s'in ekranı ile ilgili özellikle beyaz tonları sarı tonlara yakın göstermesi gibi problemlerle karşılaştıklarını söylüyorlar. Ancak ben kesinlikle böyle bir sorun yaşamadım. Renkler olabildiğince gerçeğe yakın ve canlı bir şekilde önümüze çıkıyor. Bu ekranın fazlasıyla tatmin edici, pürüzsüz bir deneyim verdiğini söyleyebilirim. Bunun dışında yazılım konusunda da Galaxy A52s bir o kadar başarılı. Batarya performansı olarak ise A52s, Redmi Note 11 Pro ve Galaxy M52 gibi rakiplerinden gerçekten geride kalıyor. Burada batarya performansı yine yoğun kullanımda bir günü çıkartabilecek seviyede. Yine de S21 gibi kötü bir batarya performansı sergilemiyor. Segmentine oranla tam olarak sınırda diyebiliriz. Bunun dışında malzeme kalitesi olarak baktığım zaman da zayıf kalan bir cihaz olduğunu belirtmem gerekiyor. Galaxy A52s tamamıyla plastik bir yapıyla geldiği için elde tutuş hissiyatı olarak çok da üst seviye bir deneyim veremiyor. Burada kalitesiz bir plastik yapı yok ancak kendi fiyat aralığındaki rakiplerinden de geride kaldığı noktalardan biri. Ama bence yine de telefonu kılıfla kullanacağınızı düşündüğümde çok da büyük bir dezavantaj sayılmaz. Bunların haricinde Galaxy A52'si en öne çıkaran detaylardan biri kesinlikle performans ve hoparlör kalitesi diyebiliriz. Performans olarak Snapdragon
Snapdragon 778G en az 3-4 sene boyunca bize herhangi bir yavaşlama, donma sorunu yaşatacağını düşünmüyorum. Bu noktada uzun ömürlü kullanım için Galaxy A52s performansını uzun yıllar koruyacak ve sizi kesinlikle memnun edecek bir cihaz. Hoparlör kalitesi yönünde ses seviyesi olarak çok yüksek seviyelere çıkmasa da ses kalitesi açısından seslerdeki berraklık seviyesi gerçekten muazzam bir düzeyde. Amiral gemisi cihazlara çok yakın bir hoparlör performansı var diyebiliriz. A52s'i hem performans hem de hoparlör konusunda ciddi anlamda beğendiğimi söylemem gerekiyor. Şimdi Galaxy A52s kimlere uygun değil, bunlardan bir bahsedelim. Eğer öncelikleriniz arasında yüksek batarya performansı ve biraz daha premium hissettiren amiral gemisine hafiften yakın bir deneyim sunan bir telefon varsa kesinlikle Galaxy A52s size göre değil. Ek olarak video tarafında da söylemiş olduğum gibi çözünürlüğü yüksek olan kaliteli videolar çekmeyi düşünüyorsanız A52s'i bu noktada eleyebileceğinizi de belirteyim. Bunların dışında fiyat performans olarak diğer yönleriyle çok kuvvetli bir cihaz olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu anki fiyatıyla değerlendirdiğim zaman da Galaxy A52s alınabilecek en mantıklı telefonlardan diyebilirim. Peki sizce orta segmentin kralı Galaxy A52s mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sorularınız olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek vermek ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.